Öncelikle merhaba arkadaşlar. Gaming 53 sonuçlarını göstereceğim. Bunun akabininde biraz Essence açılımımız var. Ödülleri almıştım. 4500 Limited, 1400 Rare, 700'de Super Rare Essence'imiz var. 4 Limited, bir tane de Rare gözüküyor şu an için. Durumlar, şartlar değişirse bakacağız efendim. Valentin Event adında bir Sevgililer Günü etkinliği vardı. Sadece XP veriyordu. Arta kalan kartları attım. Limit hatta Rare'i iptal etmişim. Bu şekilde 750 Super Rare XP'si almışız. Bu arada her hafta söylüyorum. Common kadrolarınızı kurmayı unutmayın. Efendim bildiğiniz üzere indirim kuponu veriyor. Birkaç kere son birkaç videoda bahsetmiştim. Bundesliga tarafında hüsran şeklinde ilerliyoruz. Maalesef bir de Div 1'den düştük. Hiç ödül almasak Div 1'den düşmesek okey. Ama Div 1'den düşmek kötü oldu. Pejinovic 7'ye düşmüş durumda ama Amura'nın bir sakatlık durumu var. Eğer Amura sakatsa Pejinovic tekrar başlangıç kadrosuna dönecek diye bekliyorum. Bunun akabinde Bundesliga tarafında söyleyeceğim pek bir şey yok. Kam'ın da ilk hedefte 449 yapmışız. Teşekkürler diyoruz. Son hedef neredeyse, hatta son hedef bile olabilir. Ee, Limited taraf Jupiler'de de gördüğünüz üzere hiçbir şey yapamamışız. İlk hedefe bile ulaşamamış. Yanlış hatırlamıyorsam ilk hedefteydik. Maalesef onda başaramamışız. Hollanda tarafında burada da ilk hedefteydik diye hatırlıyorum. Burada maalesef yine ilk hedefe ulaşamadık. Gördüğünüz üzere maç zaten ertelendi. Sürekli bir gün sonraya yazıldı. Oynanmadı ve bu game içerisinde olamadı maalesef. Yani bilmiyorum. Şu kadroların 360 bile yapamaması biraz enteresan geliyor açıkçası. Diyecek çok bir şey yok. Burada bildiğiniz üzere 2000 dolara oynuyorduk Rare tarafta. Galatasaray muazzam bir başlangıç yaptı. Hatta ben o ilk golden sonra neredeyse bir Galatasaraylı kadar sevinmişimdir muhtemelen o gole. Sonrasında 45'te Sanchez çıkması, Galatasaray'ın gol yemesi vesaire maalesef olmadı. Onun akabininde diğer kadrolarımız da vardı. Burası gerçekten olabilirdi bu arada. Bir Maxim gol, Bayo asist, neden olmasın? Yani gerçekten kalecinin 100 aldığı haftada, ki bir önceki videoda Stojanovic'in yüksek puan yapma haftasının gelmiş olduğunu zaten belirtmiştim ama maalesef eşlikçileri eşlik edemeyince yapamadık. 510 puan gerçekten zor. Geçen hafta da belirtmiştim ama bir umudumuz var da tabii ki her zaman o umut içinde vardır. Olmadı. En son Beşiktaş'a kaldık. Maalesef Beşiktaş da kazandı. En azından o yönden keyifliydi maç. Keyifli bir maç da oldu ama zararı anlamında pek keyifli olmadı. Limited tarafta da maalesef herhangi bir ödül alamadık. Sadece Essence'lerimiz var. Şükürler olsun artık Contender kadrosu ilk hedefi geçti. Kaldı ki çok daha yüksek hedefleri geçeceğini bir önceki hafta söylemiştim ama Contender tarafta başarılı olamıyorduk bir türlü. Bu hafta 360'ı geçtik, hatta 420 yaptık. Umarım diğer haftalarda benzerlerini buluruz. All Star tarafta buradaki kadroda 500 Essence almışız. Ya gerçekten çok daha muazzam olabilirmiş burası. İki farklı kartta. Ceko'yu aldık, buraya koyduk. Adelgonoy, Samet Akaydın, Kufal, bunlardan birini buraya koyduk. Koyamaz da değildik yani. Kadro kurarken genelde Süper Lig tarafta çok fazla mesai harcamıyorum, bunu belirteyim. Yani aklıma ilk kimlerin iyi puan yapacağı geliyorsa onları koyuyorum. Genelde ilk kadro en iyi yapacağını düşündüğüm kadrodur. 2-3 diye devam ediyorum ama genelde ilk kadrodan daha çok 2 ve 3. kadrolar, hatta 4. kadro daha iyi puanlar yapabiliyor. Nasip ikinci kadroymuş. Yani podyum bile işten değil, biliyor musunuz? Gerçekten şu iki kartı şuraya koysak sanırım podyumuz. Yani şimdi bunun muhakesesini yapmayayım da 90 puan, sadece 90 puan değil 80 küsur puan Ceko'dan gelir. Buradan da 55 falan gelir. 130 falan. Yani üçüncü olurmuşuz muhtemelen. Neyse, yapacak bir şey yok. Oradan bir 500 Essence almışız. Evet, Essence açılışına geçelim. Maalesef Alstar'da pek bir şey başaramamışız.
Haydi bir bismillah diyelim, basalım butonumuza. Ee, Ya burada ben lig uyruk aşmaktan tarafa değilim bu arada. Öncelikle ne var burada? Buna bakmak istiyorum. Tier 1 varsa açacağım. Yoksa devam edeceğim. Bundan sonraki mottom bu abi. Evet, Tier 1 varmış burada. Mecburen aşmak durumundayız. Bir de çok fazla Essence yediği için açıkçası hoşuma gitmiyor ama burada ipucumuz varmış. Ukrayna falan var. Zimbabwe, Slovenya. Hmm. Ligi de açalım. Slovenya daha iyi olabilir. Türkiye, Almanya sana olabilir. Dur bakayım, burada fena olmayan bir durum var. Tier bir kart olduğu için daha kafamız safe olacak orada. Special Tier 2 diyelim. England, Germany, Germany, Germany 2'ymuş orası. Onun akabinde Türkiye, Türkiye, Germany var. Aynen. Zaten burası belli. Bizim hiç açmamıza bile gerek yok. Çünkü bu slotta sadece Sane var. Sadece Sane olduğu için burada bir tane kartın Tier 1 olduğunu düşünürsek, pardon lan. İlk ayda olabilir. Çünkü Tier 2 ve üzeri. Pardon. Evet. This England az daha patlıyorduk ama muhtemelen bence Sane'dir orası. O Sterling var. Bir şey söyleyeyim mi? Sterling de olabilir. Çünkü genelde yeni basılan kartları çok fazla atıyorlar içeri. Ona bakacağız. Germany, 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 Germany. Evet, Portland Orgey, Portland Orgey. Hmm. Yani Türkiye, Ukrayna kimmiş? Ha, Gold'dur. Pardon. Silla bunu. Ukrayna. Burada da var ya. Allah Allah. Her yerde var vallahi Tier 1. Biraz da mantıklı düşünürsek bence bunun olması gerekiyor. Diğerlerine çok fazla bakmamızın anlamı yok. Zimbabwe'ye de bakayım bir. Spesifik değil zaten bunlar. Yani hele Slovenya'da gerçi olabilir ya. Ne o? Scotland. Oo, tamam lan. Buymuş. Tier 1. Çünkü başka gözükmüyor. Tek bir kart var, o da o. Bak, bakmasak spesifik karta gidecektik, yanlış kartı alacaktık. Hepsine bakmak lazım tabi. Slovenya HNL'de var, ne varmış? Orada iki tane de olabilir. İlla bir tane olacak hali yok. Tamam, burada Zimbabwe olanı seçeceğiz. Bu lavuk kimmiş bir bakalım. Direkt bunu açacağız. Motherwell. Hakim olduğum bir takım değil ama fena bir arkadaş değil. Kendisini hızlıdan elden çıkarırız. Şuraya geçmiş, muhtemelen fiyatta düşer. Evet. Bakalım buradan Sterling çıkacak mı? Aynen. Çünkü yeni basılan kartları her türlü atıyorlar içeri. Bu arada aklınızda bulunsun. Yeni basılan kart görürseniz yüksek ihtimalle ona basın. Çünkü genelde atıyorlar içeri. Çünkü diğer kartlar çok daha az olduğu için yeni basılan kartları sürekli ödül olarak atmaya önem gösteriyorlar. Buradan oldukça fazla essence harcadık ama 10 küsür, 10 dolar civarında bir kart almış olduk. Fena değil. Go'layalım. Artık burada 300 essence harcayıp o işe girmenin pek bir mantıklı yanı kalmadı. O yüzden ne yapacağım biliyor musun? Direkt açacağım lig buyruğu. Şansımı deneyeceğim. Evet. Tek tek girelim. Çok kötü attı mesela oraya. Bunu resetleyebiliyor muyuz? Tek tek onunla uğraşmayalım. Bu arada hayır değil, standart. Avusturya, Avusturya.
NL Iceland. Spesifik bir şey bulursak çok iyi olur. Spesifik bir şey bulduk. Bunu kesinlikle açmamız gerekiyormuş. Portex çok zor. Danish, Burkina. Umarım buradan iyi bir şey vardır. Par- par- Her şey olabilir abi, işte bunlar sıkıntı. Bunlar lazım bize ama iyi olanı lazım tabii. Burkina, Denmark. Ellerim tutmuyor ya. Bu da paket. Nükleer Sweden. Bu da paket. Scotland, Germany. Var mıymış lan öyle bir şey? Pardon, tam tersi. Aa, fena bir gamble değil bu arada ama 3 tane cacık var. 2 tane okey olabilecek kartımız var. Lig 1 Fransa. Çok sarı. Aa, Türkiye Almanya yine geldi lan. Türkiye Almanya basayım mı? Başka var mı Türkiye Almanya? O Felix Taylan falan var. Yok. Jüpiter Japan. Jüpiter Japan'a bakalım. Enteresan. Çok fazla kart var maalesef. İşte burada 300 essence harcayabilsek muazzam olacak. İyi bir kart görürsek açacaktık. Maalesef 215'te kalmışız. Burada ya risk alıp Ligue 1 France diyeceğiz. Ligue 1 France'de. Ya onu yapacağız. Doğru olan Ligue 1 France açmak. Ama muhtemelen size söyleyeyim iyi kartın nerede olduğunu. İyi kart ya 1'de ya 6'dadır muhtemelen. Biz 7'ye gideceğiz. Bunu kaçırmamamız gerekiyordu. Evet, yedek kaleciyi bulduk buradan. Aynen. Ya 1'de ya 6'da dedik. Az önce söylediğimiz senaryo yine işledi. Ryan Naderi yeni basılan bir kartmış. Ondan dolayı gördüğünüz üzere kendisi burada. Mesela şöyle bir durum var. Evet. Star olsa da buraya giderdim yüksek ihtimalle. Kaldı ki Star'ı görsem, yani 300 essence harcayıp Star'ı görsem de muhtemelen buraya giderdim. Lig 1 Fransa'ya. Ama bu bir aklımda kalırdı çünkü yeni basılan kart vesaire bir kontrol ederdik. Anla ki. Anla ki. Yapacak bir şey yok. Blok para etmiyorsa bunu iade edelim de. Ama PSG yedik. Pardon, PSG değil. Aman koymuş. Verelim ya. Ne yapacağız bunu? İleride bir Monaco denemesi yapar mıyız diye bakayım. Koleksiyon olur en azından. Yapabiliriz ya. 200 Essence'den daha değerlidir bence. Monaco birkaç kart alınabilecek bir takım olduğu için en azından. Ama 400 Essence'miş ya. İade edelim ya o zaman. 200 olsa alacaktım da 400. 400 çok ya. Evet, son olarak bir tane de Rare basıyorum. Ve şundadır ya, bunda yapacağız. Special Star mı ya? Hayır ya. İşte ama bunları bir K Essence açmamak lazım kesinlikle. Ya biraz tez canlı olduğumuz için hata yapıyoruz maalesef. Bir K Essence kesinlikle açmamak lazım. En kötü 2-2,5 K Essence'in olması lazım açmak için. Ha, Tier 2 gelirse en azından basarsın, önemli değil. 2K olması lazım en az. Tier 2'de basar geçersin. En azından Tier 2 çekmiş olursun. Ama bu tarz Special Star çekersen o turu al abi, çünkü bir tanesi Special, bir tanesi Star, diğerleri herhangi bir adam, yani hiçbir önemi yok. O yüzden ben 5'e basıyorum. Babaya alıyorum. Yine yedek kaleci. Bugün yedek kalecileri doyamadık ya. Otamendi. Of ya. Kullanırdık biliyor musun? Vallahi. Yanlış hatırlamıyorsam bayağı bir fiyatı artmıştı. 100 dolara falan yaklaşmıştı. 70 falan da, hatta bir ara 50 dolar falan da, ama son zamanlardaki formüle arttı.
Baktım ben bunu almak için geçen hafta. Geçen hafta çok fazla ihtimal düşündüm. Aradım, taradım ama maalesef ya, Challenger'da iyi puan yapacağını düşündüm. Bütün kartlar 100 dolar ve 100 dolar üzerindeydi. O riske girmedim ki fiyatların düşeceğini düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Mesela şu an 2000 Essence'im olsa bakalım bir liglere. Lig 2 almazdı bu. Bu ne? Bu da olmazdı. Bu da olmazdı. Bu hiç olmazdı. Çok iyi atmış lan. Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle direkt Arjantin Portekiz'e giderdik. Bakayım bir Arjantin Portekiz'e. Argentina. Senin de anasını satayım. Gerçi kesinlikle olmayabilir ya. Portekiz'e de çünkü fena olmayan kartlar var bayağı. Yani evet. Kesin demeyeyim ama orada tek bir kart olduğu için iki tane burada Portekiz var. Daha yakın olurdu muhtemelen. Neyse çok fazla bunun muhakkese etmenin bir anlamı yok maalesef. Hiç satılmayan bir yedek kaleciyle. Şuraya bak herif 1 dolar. Muazzam bir şey. İade ediyoruz. Maalesef başaramadık. İyi başladık. Kötü bitirdik. Yapacak bir şey yok. Umarım haftaya daha iyi essence açılımları yaparız. Daha iyi sıralamalar yaparız. Daha iyi ödül alırız. Biraz daha eklemeler yapmayı düşünüyorum yavaş yavaş ama fiyatlar gerçekten istediğim seviyelere hala ulaşmadı. Yani liglerin yarısı bitti. Birkaç maç daha oynandı ve hala istediğim seviyede değil kartlar. Ben sezon sonuna doğru şunu yapmayı çok seviyorum. İyi kartları alıp sonraki sezon başına neredeyse o civarlarda satmayı seviyorum. Çünkü sezon sonunda 5-10 maç da olsa orada bir kazandığın gelir oluyor. Ve o gelir senin cebinde kalmış oluyor. Tabii sezon sonuna doğru fiyatlar çok düşüyor. Ama daha sonrasında sezon tekrar başlayacağı için sonraki sezon başında da tekrar fiyatlar artmaya başlıyor. Aldığın kartları tabii bir müddet elinde tutman gerekiyor. Çünkü dediğim gibi fiyatlar daha da düşüyor sürekli. Ama beklersen zaten benzer fiyatlarda satıyorsun. Sezon sonunda oynadığın, kazandığın her şey sana kalmış oluyor. Bu bayağı keyifli oluyor benim için. Minimum risk olduğu için bunu çok seviyorum. O yüzden bu sezonda benzerini yapacağım. Gördüğünüz üzere çok fazla bakiye var elimde. Olabilecek en iyi şeyleri almaya çalışacağım. Umarım beklediğim şekilde, beklediğim seviye fiyatlar gelir. Onları bekliyorum. Heyecanla bekliyorum bu arada. Çünkü oldukça keyifli geçen bir süreç benim için. Sürekli çok fazla kadro kurup bunları takip etmek acayip keyifli. Yani diyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Buna akabinde hala Sorara'ya kaydolmasanız şurada bir tane video göreceksiniz. Ben Sorara elçisi demeyeyim. Sorara anlaşmalı kullanıcı olduğum için başlangıçta yeni kullanıcılar için çok daha fazla kupon veriliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 150 dolardı şu an. Normal kullanıcılardan kaydolursanız 100 alıyorsunuz. Benden kaydolursanız 150 alıyorsunuz diye hatırlıyorum. Bazen artıyor, bazen düşüyor. O yüzden net bir şey söyleyemem. Belki 200 bile olmuştur. Onu ben bile takip edemiyorum ama yazarsanız kontrol ederiz. Herhangi bir sormak istediğiniz bir şey varsa yine aşağıdaki sosyal medya hesaplarından bana sorabilirsiniz. WhatsApp grubum mevcut. Oraya gelmek isterseniz yine aşağıda link mevcut. Oradan istek gönderirseniz kontrol edip kabul etmeye çalışırım efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay diyorum.